Mayor of Gaziantep Metropolitan Municipality, Ms. Fatma Sahin. Welcome to our Mediabox. We know that your municipality is hosting a home for 500,000 refugees now in Turkey, and your personal role in welcoming refugees in your municipality has been internationally acknowledged. And also you were a nominee for the Nobel Peace Prize in 2016. What were the main challenges you were faced with this situation? Tabii şimdi bir anda şehriniz %20 büyüyor. 2023'te ulaşmanız gereken nüfusa bir anda ulaşıyorsunuz. Bu iki bacaklı yönetilmesi gereken çok önemli bir planlama yapmanız ihtiyacını doğuruyor. Birincisi 500 bin mülteci şehre geldiği zaman bu daha fazla konut, daha fazla yol, daha fazla su, temel belediyecilik hizmetleri açısından baktığınız zaman altyapı, üst yapı gibi çok temel ihtiyaçları gidermeniz gerekiyor. Ayrıca iki bacaklı sorunu eğer iyi bir şekilde yönetemezseniz çok daha büyük sorunları, radikalizm, terörizm, ırkçılığın yükselmesi gibi çok büyük sosyal sorunları doğuracağını biliyorsunuz. Bunun üzerine özellikle benim bakanlık tecrübemle biz iki bacaklı sorunu çözmeye çalıştık. Birincisi gelen mültecilerin bu temel ihtiyaçları, şehirdeki temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken ikincisi onlarda bu şehirde yaşaması için gerekli olan rehberlik, bilgilendirme, danışmanlık gibi sistemi kurmak. Kendi belediye bünyemizin kurumsal kapasitesini buna uygun hale dönüştürmek. İkincisi de kendi vatandaşlarımıza onlarla birlikte yaşamak için gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak. İki boyutlu bu meselenin bir zorunluluk olduğunu, bir keyfiyet olmadığını, insanların canını kurtarmak için bombaların altından kaçarak buraya geldiğini ve bundan dolayı sevgi diliyle bakmamız, empatiyi geliştirmemiz, kendimizi onların yerine koymamız gerektiğini ve nasıl olsa bu mesele çözüldüğünde bunların yeniden döneceklerini, biraz sabrettiğimiz zaman bu işin çözüleceğini, bu süreçte de devletimizin şehrin üzerindeki yükünden dolayı çok daha büyük devlet yatırımları yaptığını anlatarak iki taraflı sorunu çözmeye ve en az zararla şehri buradan çıkarmaya çalıştık. Of course, when you suddenly face 20% increase in your 2023 projections of population, but all of a sudden, due to the Syrian refugee crisis, our population has increased by 20%. So there is two layers of planning involved in this process. The first one is the infrastructure planning, such as water, such as roads or housing. The second issue is the priority and integration side of this Syrian refugee crisis. On the other hand, the integration side might result in radicalism if it is not dealt correctly. I was a Minister of Social Affairs in Turkey a while ago. Therefore, we focused on two main targets. The first one was their daily needs of food and health and other issues. The second part was their integration. And in their integration, we first worked with the Syrian refugees, targeting their integration, consulting their daily life. In the second part, we targeted our own host community. And we tried to explain our citizens that they are here on very extraordinary circumstances. They escaped from a war, they escaped from bombings and conflicts. Therefore, we explained them that this will come down in a couple of years, and due to their coming to the Gaziantep, the central government invests so much in the city of Gaziantep to host this community of Syrian refugees. What we also saw in Gaziantep, that when we faced with emergency situation, public authorities and their citizens are able to mobilize together. So this is also a very good example. Could you also give much more concrete examples on the good practice aimed at welcoming but also integrating Syrian refugees in Turkey? Burada bana göre yaptığımız en iyi projelerden bir tanesi eğitim projesi oldu. Önce şehirde ne kadar 18 yaş altı çocuk var eğitim hayatında, onları çıkardık. Bu çocukların hemen eğitime devam etmeleriyle ilgili hukuki düzenlemeleri, yönetmelikleri değiştirdik. Ve çocuklarımızın birlikte okuma modeli dediğimiz
birlikte okuyacakları modeli geliştirdik. Böylece ben başkan olduğumda 2014 yılında yalnızca 3.000 çocuk eğitim hayatındaydı, mülteci çocuk. Şu anda 70.000 çocuk eğitim hayatına kazandırıldı. Daha da önemlisi bu sene eğitim hayatına başlayacak olan çocukların %95'i eğitim hayatına başlamış oldu. Aslında eğitim projemiz hakikaten Nobel'lik bir proje ve bir nesli kaybetmeden onları sistemine dahil edeceğimiz bir proje oldu. Bunun dışında kadınlar çok önemli. Özellikle onlara sosyal destek projelerini güçlendirirken kendi belediyemizde, kendi halkımız, kendi kadınlarımız için yaptığımız bütün projelere onları dahil ettik. Mesela gelin etmeyin, okula gönderin. Çocuk yaşta gelin olmasın, eğitim hayatlarını devam ettirsin diye önemli bir projeyi, kendi çocuklarımız, kız çocuklarımız için yaptığımız projeyi mülteci çocuklara da dahil ettik. Kadınlarımıza meslek kursları düzenliyoruz, istihdam odaklı. Kadınlarımızın yaşam kalitelerini ve mesleki yeterliliklerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunu mülteci kadınları da dahil ettik. Bugün GASMEK dediğimiz kurslarda ücretsiz hem dili öğrenebiliyorlar, hem istedikleri bir mesleğe sahip olabiliyorlar. Sanat kursları, musiki gibi kültür ve sanat taleplerini de karşılayacak birçok çalışmaya Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz kurs veriyoruz ve bu kursları tamamlayanlara sertifika programıyla istihdam oluşturma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bize kadın ve çocuk merkezli önemli projeler oluyor ve etken analizlerine baktığımız zaman birçok yaşama dokunduğumuzu ve onların hayata tutunmalarını sağladığımızı görüyoruz. I would like to say that for me the best project was the training project that we held in Gaziantep targeting the refugee children. Because we started a joint education model which involves the Syrian refugee children and also the host community children. When I was elected as a mayor, there were 3,000 children going to the schools and continue their education. Now, today, we see nearly 70,000 children are continuing their education. This year, I might say, 95% of the Syrian refugee children has started their primary schools. So therefore, education side was one of the most important projects that we dealt in Gaziantep. Women are also a priority for the municipality of Gaziantep. Especially, we created this model of vocational education. We already give those services to our current citizens, but we made it possible for all the Syrian refugee women to take services from Gaziantep Metropolitan Municipality in vocational educational trainings. For example, we have one project for the children brides in the refugee community. We try to stop children brides issue and take them to schools and try to make them continue their education. For example, GASMEK, which is a municipal vocational education center, in GASMEK centers, all refugees and also the host community can come and get training on language, they can get training on culture, on vocational education. And when they complete their education, they are also certified from GASMEK. Therefore, their certification would result in employability. And when we monitor those one attending to the GASMEK centers, we find out that their life has been changing, they start earning money, and they've been integrated more into the society of Turkish community. Yeah, and also as you mentioned before, we see that, and we can say that Gaziantep developed a model, like a Gaziantep model for the integration of refugees in Turkey. But how could this model be shared with other cities and regions dealing with the same situation, as now you are in the Council of Europe and participating the session, general session or plenary session of the local and regional authorities of the Congress. So what would you like to say about that? Ben aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanıyım. Dolayısıyla bir Gaziantep modelinin etken analizlerini yaptığınız zaman ne kadar işe yaradığını gördük. Bunun üzerine diğer belediyelerde, mülteciyi barındıran diğer bölgedeki diğer belediyelere de doğru modeli, birlikte yaşam modeli, adaptasyon, entegrasyon neler yapılmalı, neler yapılmamalı. İki bacaklı hem mültecilerin yapması ve yapmaması gerekenler hem kendi vatandaşımızı mağdur etmeden, onların yaşam kalitesini aşağı çekmeden onlardan beklentilerimiz ve onlara söyleyeceğimiz dil ve ikisinin birlikte yaşamını sağlayacak ortak alanlar
birlikte yaşam, birlikte okuma, birlikte çalışma, özellikle birlikte çalışma modelinde kota sistemiyle bir açık iş varsa kota sistemiyle onları açık işte %20 mülteci çalıştırma sistemini koyarak hem kendi vatandaşımızın işsizlik sorununu artırmadan hem kendi esnafımızı haksız rekabete dahil etmeden, çünkü bunlar arttığı zaman bu beraberinde nefret söylemlerini de artırıyor, ırkçılığı da artırıyor. Yeter artık dönsünler diyebiliyor. O yüzden iki taraflı birlikte yönetilirse proje toplumsal kabulü ve toplumsal entegrasyonu, adaptasyonu sağlıyor ve doğru bir model olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu modeli diğer ilgili belediyelerin hepsine anlatıyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz. Onların da bu modele geçmesini destekliyoruz. I can say that I am also president for the Union of Turkish Municipalities. Therefore, our model in Gaziantep, what we're trying to do is disseminate this model for all Turkish municipalities in Turkey through the union. I might say that our model consists on built on living together. It has two-layered model. The first layer is to understand expectation and what needs to be done in the refugee side. The second aspect, the second layer, is the expectation of the host community and what needs to be done by the host community. So living together is the important issue that we focus on, but also the working together is the priority that we work with, because we created some quotas for working for the entrepreneurs in Turkey. For example, we limited them to host 20% of Syrian employees. Therefore, we created employability area for Syrian refugees, but also we limited those quota to refrain from hate speeches, because sometimes when you involve many refugees in one city, it might come to some issue of a hate speech. Therefore, we believe that our work together and live together model could be disseminated to all municipalities in Turkey and abroad. Thank you for your participation to Mediabox. Çok Hadi teşekkür canım, ederim ben teşekkür katılımınız için. ediyorum. Thank you İyi very much. yayınlar Thank you. diliyorum. Sağ olun.